Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Osmanlı Devleti ile ilgili zaman zaman laik midir, şer'i devlet midir tartışmaları çoktur. Şunu ifade edelim ki Osmanlı Devleti bir hukuk devletidir. Kanun devleti değildir, dikkat edin. Bir hukuk devletidir. Yani insanların kendi kafalarından çıkarmış olduğu kanunlarla idare edilmez. Çıkartılan kanunların şer-i şerife yani İslam hukukuna uygunluğu esastır. Onun için Osmanlı Devleti İslami bir devletti ve İslam kanunlarına, İslam hukukuna göre idare ediliyordu. Dolayısıyla da bu kanunların İslamiyet'in, İslam dininin temel delilleri olan Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere ve ashabın uygulamalarına mutlaka dayanması gerekirdi. Bunlara uygun olması gerekirdi. Bu noktadan baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde zaman zaman maslahat icabı kanunlar çıkarılırdı. Padişahlar bir takım kanunlar çıkartır veya alimlerden fetvalar alırdı. İşte bu fetvaların da bu hukuka mutlaka şer'i delillere uygun olma mecburiyeti vardı. Alimler mutlaka aynı zamanda padişahları yönlendiren kimselerdir. Şeyhülislamlar padişahı yönlendiren insanlardır. Hatta nasıl padişahlar kaydı hayat şartıyla devletin başına geliyorsa Şeyhülislam da kaydı hayat şartıyla geliyordu. Yani genel manada kaydı hayat şartıyla orada bulunurdu. Vefat ettiğinde yerine yenisi tayin edilirdi. Onun için Şeyhülislamların, kazaskerlerin, hukukçuların görevi son derece önemlidir. Şimdi bazen biz bakıyoruz ilk Osmanlı padişahlarıyla ilgili heterodoksi idi bunlar. Yani gayri sünni idiler diye bir takım hezeyanlarda bulunanları, yalan yanlış böyle sözler edenleri çok görmekteyiz. Bilhassa bazı üniversitelerimizde hocaların bunu fazlasıyla talebelere yansıttıklarını da duymaktayım. Yazanları da biliyorum. Heterodoksi diyenleri. Yani ilk Osmanlı padişahları İslam'a uymuyorlarmış. Veya onların uygulamalarında gayri sünni unsurlar varmış. Bunları şayet ifade ederlerse onların cevabını veririz. Ancak şunu söyleyeyim ben. Daha Ertuğrul Gazi Sultan Alaaddin'in yanına geldiği zaman kaynaklara geçen Sultan Alaaddin'in bir sözü vardır, bir ifadesi vardır. Görür sünni sözü niyeti pak, olur Sultan Alaaddin ferahnak. Ertuğrul Gazi'yi gördüğü zaman sözünün sünni sözü olduğunu görüyor. Niyetinin halis, tertemiz bir mücahit olduğunu anlıyor ve ferahlık duyuyor. Onu büyük bir huzur içerisinde Selçuklu Devleti'nin en batı ucuna cihat etmek üzere gönderiyor. Ne kadar önemli bu. Görür sünni sözü niyeti pak, olur Sultan Alaaddin ferahnak. İkincisi Osmanlıların, bu padişahların, beylerin, gazilerin yanındaki alimlere bakarsınız ve ne olduğunu, sünni midir, gayri sünni mi yetiştirilmiştir anlarsınız. Mesela Osman Gazi'yi yetiştiren kimdi? Osmanlılarda bir fakihler grubunun olduğunu siz hiç mi duymuyorsunuz? Şeyh Edebalı nasıl bir simaydı? Şeyh Edebalı'da gayri sünni bir unsur, bir inanç, bir itikat gösterebilir misin kardeşim bana? Dursun Fakih'te gösterebilir misin? Davud-u Kayseri'de, Taceddin Kürdi'de gösterebilir misin? Bunları hepsi Osmanlı Devleti'nin medreselerinin temelini atan Osmanlı idaresinin hukukçuları olarak karşımıza çıkan simalar değil mi? Nasıl bunları söyleyebilirsin? Ve yine Osmanlı'nın medreselerinde okutulan kitaplara baktığımız zaman Seyyid Şerif Cürcani, Taftazani, bütün bunların eserleri bir taraftan okutuluyor. Bunların hangisi gayri sünnidir? Mesabih mi? Yine hadisten Buhari mi? Tefsirden Kadı Beydavi mi? Okutulan eserlere bak, bir tanesinde gayri sünni unsur gösterebiliyor musun? Ve Osmanlı
620 yıl boyunca Hanefi mezhebine göre hükmetti. Hanefi mezhebinde mi sen gayri sünni unsur gösteriyorsun? Osmanlı sünniydi. Osmanlı Hanefiydi. Osmanlı ehli sünnete göre hareket ediyordu ve bunu hem Cenab-ı Hakk'ın doğru dinine ittiba hem de adaletiyle gerçekten büyüdü ve yüceldi. Dünyanın bir numaralı devleti oldu. Osmanlı'yı büyük kılan, Osmanlı'yı yüce kılan en önemli husus bence budur. Ve yine şunu da ifade edelim. Mesela Osmanlı Devleti zamanında tasavvuf cereyanları vardı, tarikatler vardı. Osmanlı gayri sünni tarikatlere hep mesafeliydi. Bunlara ya reddediyordu, ya faaliyetlerini durduruyordu veya son derece mesafeli duruyordu. Ama diğer taraftan baktığımız zaman Mevlevilik, Nakşibendilik, Bayramilik, Sühreverdilik, Cerrahilik, Osmanlı hangisine karşıydı? Ve sen bunların hangisinde bozulmadan o devirde Osmanlı döneminde hangisine Osmanlı'nın karşı durduğunu söyleyebilirsin? Bozulanlarını ise hizaya çekmeyi biliyordu veya faaliyetlerini durduruyordu. Bunları da fazlasıyla görmekteyiz. Onun için Osmanlı'nın ne olduğunu, Osmanlı'nın dini yapısını, inancını, itikadını, yaşayışını, sünni inancını iyi bilelim. Onu yüce kılan, büyük kılanın bu olduğunu bilelim diyorum sevgili dostlarım. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum.